Carl Gustav Jung der ki, kendini gözlemleyemeyen kişi, kaderini dışarıda aramaya mahkumdur. Anlaşılmak mı istiyorsun? Kendini anla. O zaman yeterince anlaşılmış olursun. Ve bu, çoğumuzun yaşamına sessizce sızmış, farkında olmadan yön verdiğimiz bir gerçektir. Çünkü hepimiz anlaşılmayı arzulayan ama çoğu zaman kendini anlamaktan kaçınan o insanlarız. Bu yazı sana konfor vaat etmiyor. Ne nazik olacak, ne de kulağa hoş gelecek. Ama çocukluğundan beri duymayı en çok ihtiyaç duyduğun şeyleri anlatacak. Çünkü bize suçluyu hep dışarıda aramamız öğretildi. Bir şeyler yolunda gitmediğinde parmağımızı birine yöneltmemiz, hayal kırıklığımızı bir isme, bir yüze yüklememiz ve evet, çoğu zaman o isim bir anne ya da bir baba oldu. Ama kimse sana şunu söylemeye cesaret edemedi. Seni hala tutan şey onlar değil, zihninin onlarla ne yaptığıdır. Bu bir suçlama değil, bu rahatsız edici ama özgürleştirici bir gerçek. Gölge, bilinç dışında yaşar. Jung'un dediği gibi, gölge fark edilmezse hayatını yönetir ve sen ona kader dersin. Bugün hala sevilmeyi, görülmeyi, onaylanmayı bekliyorsan, bu beklenti bir başkasından değil, kendi içindeki eksiklikten beslenir. Çünkü arketip dediğimiz yapılar, etten kemikten değildir. Bir semboldürler, içimize kazınmış kadim imgeler ve sen, o imgelerle savaştığını fark etmeden yaşamaya devam ediyorsun. Asıl mesele annen değil, baban da değil. Mesele, senin onları nasıl içselleştirdiğin. O iç ses, seni her gün yargılayan, o eksiklik hissi, ne yaparsan yap dolmayan, o onay ihtiyacı, seni yoran, işte bunlar dışarıdaki insanlardan değil, kendi zihinsel haritandan kaynaklanıyor. Ve en acı gerçek şu, bu yüklerin çoğu sana ait bile değil. Nesilden nesile geçen duygusal mirasın bir parçası. Ruhun derisine kazınmış bir yankı. Ve bu mirası kırmak, dışarıdaki birini affetmekle değil, içindeki savaşı tanımakla başlar. Peki nasıl olacak bu? Öncelikle şunu kabul ederek, sen artık çocuksun değilsin ama içinde hala, her şey yoluna girecek diye birinden duymayı bekleyen o küçük çocuk var. Ve artık bu olmayacak. Çünkü şifa, birinin değişmesiyle değil, senin artık beklemeyi bırakmanla gelir. Ne annenden, ne babandan, ne de senden alınan bir sevgiden. Gerçek şifa, eksik kalmış olanı içeride kabul etmek ve dış dünyadan gelecek onarımları beklemeden kendine şefkatle yaklaşabilmektir. Şimdi sana bir şey soracağım. Kaç kez asla yapmam dediğin şeyleri sen de yaptın? Kaç kez annen gibi konuştun, baban gibi davrandın? Kaç kez kendine ben bunu nasıl yaparım dedin? İşte orada yakalarsın döngüyü. Çünkü bu kalıplar yalnızca duygusal değil, davranışsaldır. Bilinç dışı seni farkında olmadan tekrar ettirir ve sen fark etmedikçe bu döngü sürer. Ama işte tam bu noktada sana ihtiyaç var. Birilerinin cesaret edemediği şeyi senin yapmana, kalıbı kırmaya, şu gerçeği kabul etmeye. O beklediğin özür gelmeyecek, o çocukluk geri dönmeyecek. Ama sen kendine o sevgiyi vermeyi öğrenebilirsin. Kendini o kadar derinden anlayabilirsin ki dışarıdan gelen her şey yalnızca bir yansıma olur. Çünkü gerçek kapı dışarıda değil, içeride. Jung'un dilinde anne ya da baba yalnızca bir figür değildir. Bir semboldür, bir köktür. Güvende hissetmenin, aidiyetin, değer görmenin ilk kaynağıdır. Ama aynı zamanda bağımlılık, korku ve kimlik bulanıklığının da temelidir. Ve bu sembol senin içinde bütün ilişkilerine sızar. Patronuna, eşine, dostuna, içeride entegre edilmeyen her arketip dışarıda bir gölge olur. Sen anlatılmadan anlaşılmak istersin. Koşulsuzca sevilmek istersin. Ama bil ki bu istek sevgi değil, eksikliktir ve eksiklik bir başkasıyla değil, cesaretle, farkındalıkla, kendine dönerek tamamlanır. İkinci adım, içindeki imgeleri yıkmakla başlar. Jung'un işaret ettiği o sembolleri, o arketipleri fark etmekle, çünkü çoğumuz bir başkasını gözümüzde yüceltirken farkında olmadan kendimizi yok sayarız. Ve bu yalnızca anne ya da baba figürüyle sınırlı değildir. Bu,
bütün hayatına nüfuz etmiş bir idealizasyon ve aynı anda bir bastırma halidir. Oysa idealize ettiğin kadar yaralandığın yer de oradadır. Çünkü kimse kusursuz değildir ve kimse bir tanrıça ya da bir canavar değildir. İnsanlar eksik büyür, yaralı yaşar, ellerinde olanla ellerinden geleni yaparlar ve bazen o ellerde pek az şey vardır. Bu, yaşadığın acıları meşrulaştırmaz ama seni zincirlerinden özgürleştirir. Çünkü idealize etmek de kin beslemek kadar zehirlidir. Her ikisi de seni geçmişte tutar, gerçeklikten uzaklaştırır. Ve gerçeklik şudur, artık bir anneye, bir kurtarıcıya, bir onaylayıcıya ihtiyacın yok. Şimdi sana lazım olan daha güçlü ve daha şefkatli bir sen. Bilinçli, farkında, kendi yaralarını sahiplenen bir versiyonun, ama bu versiyon kendiliğinden ortaya çıkmaz. Onu inşa etmen gerekir. Peki nasıl? En basit ama en sarsıcı adımla. Her reddedildiğinde verdiğin tepkiyi gözlemleyerek başla. Kendine sor. Gerçekten karşımda kimi görüyorum? Bu insanı mı? Yoksa hala iyileşmemiş o eski yarayı mı? Her koşulsuz sevgiyi aradığında sor. Gerçekten sevilmek mi istiyorum? Yoksa onarılmak mı? Her kendinden vazgeçtiğinde şunu düşün. İlk kim terk etti beni? Şifa, sandığın gibi yumuşak ve huzurlu bir süreç değildir. Şifa, kendi cehennemine inmektir. İçindeki çocuğa dönüp gözlerinin içine bakmaktır. Gömüp unuttuğun anıları tekrar hatırlamak, onları yaşamak, hissetmek ve sonra özgür bırakmaktır. Evet, bazen o çocuk ağlar ama bazen bağırır, bazen sabote eder, kızar, öfkelenir. Çünkü uzun zamandır duyulmayı bekliyordur. Onu bastırma, ona özlü sözlerle sus demeye çalışma, ucuz ruhsal kaçışlarla örtme, onunla kal, ne istediğini sor ve sonra o ihtiyacı sen karşıla. Kendine şefkat göstermek zayıflık değil, ilaçtır. Her şey başarısız olduğunda işe yarayan tek panzehirdir. Ama bu da cesaret ister. Çünkü içindeki bir parça kendini küçümsemeyi, suçlamayı, kendine aynı cezaları tekrar etmeyi öğrenmiştir. O döngüyü kırmalısın. Duygusal yeniden eğitim sadece kitap okumak değildir. Kendine yeni gözlerle bakmaktır. Yeni tepkiler geliştirmektir. Ve yanlış yerlerde anneler aramayı bırakmaktır. Çünkü dünya sana eksik kalan sevgiyi vermek için kurulmadı. Aksine senden talep eder, seni yargılar, seni yok sayar ve işte o karmaşanın tam ortasında kendini yeniden inşa etmen gerekir. Duygusal özgürlük, döngüyü tekrar etmeyi bıraktığında başlar, farklı seçimler yaptığında, artık 5 yaşında olmadığını fark ettiğinde, o evin içinde sıkışıp kalmadığını, bir onaya muhtaç olmadığını, kendin olman için izin alman gerekmediğini anladığında ama içindeki o küçük parça hala inanır, hala umut eder, hala sessizce yalvarır. Ve işte tam orada artık başkalarını suçlamak değil, o parçanı sahiplenmek gerekir. Bu yarayı yalnızca sen iyileştirebilirsin. Erteleme. Hazır hissettiğinde değil, şimdi yap. Çünkü eğer hazır hissetmeyi beklersen asla başlamazsın. Şifa, huzur geldiğinde değil, kaosun tam ortasında başlar. Gürültünün, korkunun, boşluğun içinde ve geldiğinde sandığın gibi bir oh hissi değil, bir kayıp gibi gelir. Bir boşluk, bir sessizlik. Çünkü şifa aynı zamanda vedadır. O çok tanıdık kurbana, o eski kimliğe veda etmektir. Beklemeyi bırakmaktır. Harekete geçmektir. Acıtır mı? Evet. Ama olduğun yerde kalmak daha çok acıtır. Kendine bak. Gerçekten bak. Sor. Acımın hangi parçası? Hala. O içimdeki arketip figüre ait. Ona hala. Ne kadar alan veriyorum? Çünkü sonunda en önemli anne. Seni doğuran değil, kendini olmayı seçtiğindir. Ve o hala doğmak üzere. Hazırsan şimdi daha da derine inebiliriz. Çünkü hala dokunmadığımız bir katman var. Daha karanlık, daha derin ama son derece güçlü. Görünmez sadakat. Evet, yanlış duymadın. Senin seçmediğin ama seni yöneten bir sadakat. Ruhuna bağlanmış görünmez bir ip gibi. Ne kadar ilerlersen ilerle, kaç kitap okursan oku, kaç terapiye gidersen git,
Bu gerçeği anlamazsan aynı noktaya geri dönersin. O tuzağın ne olduğunu bilmek ister misin? Sana şimdi söyleyeceğim. Bilinç dışın, anneni geçersen onu ihanete uğratacağını sanır. Bu kadar çarpık ve bu bilinçle değil, duygularla işler. Mantıksal değil, duygusal bir sistemin derinlerine kodlanmıştır. Çünkü sen kimliğini onunla özdeşleştirerek büyüdün. Ne yaşadıysa, neye inandıysa onunla bir oldun. Ve işte şimdi o bağı fark etmeden koparamazsın. Ama fark ettiğinde hayatın ilk kez sana ait olur. Sen de taşıdın, farkında olmadan sırtına aldın. Sessiz bir yemin ettin bir zamanlar. Görünmeyen bir söz verdin kendine ve belki de ona, senden daha iyi olmayacağım, senden daha özgür yaşamayacağım. Sen iyileşmediysen ben de iyileşmeyeceğim. İşte görünmeyen hapishane tam da burada kuruldu. Ve en korkutucu kısmı şu, bu hapishane nefretle değil, sevgiyle kamufle edildi. Bu öfkenin değil, sadakatin zinciri, bilinç dışı bir bağlılıkla annene ait acıya, sınırlara ve hayal kırıklıklarına tutundun. Bu yüzden fark etmeden kendini sabote ettin. Bu yüzden tam her şey iyiye giderken içten içe huzursuz oldun. Çünkü bir parçan şöyle fısıldadı. Eğer ben mutlu olursam ve o olmadıysa bu bir ihanettir. Ama işte acı gerçek. Acın onu onurlandırmaz. Hareketsizliğin onu kurtarmaz. Mutsuzluğun onun yarasını iyileştirmez. O halde neden hala sana ait olmayan yükleri taşıyorsun? Binlerce yaralı ruhta tekrar eden o sahneye sen de tanıdıksın. Var olmayan ya da hiçbir zaman tam anlamıyla orada olmamış bir anneyi üzmemek için kendi hayatını yaşamayı reddeden çocuk, sanki derinden, görünmeyen bir yerden ona şunu söylemek istiyorsun. Bak anne, ben de acı çekiyorum. Yalnız değilsin. Ve işte seni yavaş yavaş öldüren de bu. Gerçek ihanet, onun hikayesini arkanda bırakmak değil, onu tekrar tekrar yaşamaktır. Çünkü eğer gerçekten onu seviyorsan, eğer gerçekten kendini ondan ayırmak istiyorsan ama onu da onurlandırmak istiyorsan, anlaman gereken bir şey var. Anneyi onurlandırmak, onu geçmektir. Bu bir reddetme değil, bir evrimdir. Sana hayatı verdi ve senin görevin onu küçültmek değil, çoğaltmaktır. Sana geçen acıyı dönüştürmek, farkındalığa çevirmek ve kendi öz hayatını inşa etmektir. Ama bunun için önce o eski yemin bozulmalı. Konuşamadığın yaşta ettiğin o gizli yemin, senden daha özgür olmayacağım. Bu yemini kır ama öfkeyle değil, sevgiyle. İçinden söyle ona, hala hayattaysa ya da çoktan gitmişse bile, anne, bana verebildiğin her şey için teşekkür ederim. Ama şimdi farklı bir yoldan yürüyorum ve bu yol sana küserek değil, seni özgürleştirerek başlıyor. Çünkü o görünmez sadakat zincirlerini kırmadığın sürece her şey tekrara dönüşür. Onun korkularını yaşarsın. Onun kendini değersiz hissettiği yerlerde sen de küçülürsün. Onun kuramadığı sınırları sen de kuramazsın. Onun suçluluğunu, fedakarlığını, yalnızlığını farkında bile olmadan içselleştirirsin. Hayatındaki kararlar reddedilmekten korkman, başarıyı hak etmiyormuşsun gibi hissetmen, seni küçümseyen ilişkiler seçmen bunların çoğu zayıf olduğun için değil, sadık olduğun için yaşanır. Ama bu sadakatin bedeli çok ağırdır. Kendi hayatın. Ve eğer cesaret edip bu bağlılığı sorgularsan, gözlerinin içine bakarsan bir şey olur, bir sessizlik gelir. Çünkü ilk kez kendi kimliğini onunkinden ayırmaya başlarsın. İlk kez ben sen değilim, sen de ben değilsin diyebilirsin. Bu, bir çocuğun gözünde terk edilmek gibi hissedilir ama bir yetişkinin yüreğinde bu bir doğuştur. İşte her şey orada başlar. Bu bir kopuş değil, içsel bir tanım değişimidir. Annen kim olursa olsun en şefkatli, en soğuk, en yok sayan ya da en korumacı önemli olan onun nasıl biri olduğu değil, senin zihninde ona verdiğin yer. Çünkü o yer bir tapınağa da dönüşebilir, bir hapishaneye de. Ya onu yüceltirsin ya da onun zincirlerinde kaybolursun. Ama ikisi de birer yanılsamadır. Gerçeği görebilmek için önce o mitleri yıkmak gerekir. Fedakar anne, mükemmel anne, her şeyi bilen anne, hep orada olan anne. Bunların hiçbiri gerçek değil. Bunlar zihninin kurduğu imgeler. Ve bu imgeler özünü görmeni engeller.
Gerçek şu, o da kendi hayaletleriyle boğuştu. O da zamanının ve kaderinin kurbanıydı. O da sevebildiği kadar sevdi. O da hata yaptı. Ama sen, onun kaderini tekrar etmek zorunda değilsin. Sen daha büyük bir şey için buradasın. O duygusal mirası bilgelikle dönüştürmek için, bilinçaltını bilinç üstüne taşımak için, o döngüyü sonlandırmak için. Belki de senin çocuğun ya da bir gün sahip olacağın çocuk, senin hala taşıdığın şeyi taşımak zorunda kalmasın diye. Çünkü gerçek miras bu. Eşyalar değil, genetik değil, çözülememiş döngüler, yutulmamış duygular, bastırılmış travmalar, dile getirilemeyen yükler, işte bunlar aktarılır. Ve şimdi en önemli yere geldik. Geçmişi değiştiremezsin. Ama geçmişin içinde nasıl yaşadığını değiştirebilirsin. Bunu onun için değil, kendin için yap. Çünkü sen buna değersin. Senin annenle vedalaşman gerekmiyor, içindeki bozulmuş anne arketipiyle vedalaşman gerekiyor. Her parladığında içini kemiren, o suçluluk duygusunun nereden geldiğini sorgulaman gerekiyor. Her kendini seçtiğinde seni içten içe yargılayan o ses var ya, işte onun kökenine inmelisin. Çünkü özgürleşmen ona karşı bir başkaldırı değil, kendine olan sadakatindir. Orijinal yara kaderini belirlemez. Kaderini neyin belirlediğini biliyor musun? O yarayla ne yaptığın? Peki şimdi en sarsıcı soruya gelelim. Sana artık hizmet etmeyen bir kalıba ne kadar daha sadık kalacaksın? Başlamadığın bir hikayeyi ne kadar daha sırtında taşıyacaksın? Miras aldığın acıyı artık motor gücüne çevirmenin, hayatta sadece kalmanın değil, gerçek anlamda yaşamanın zamanı geldi. Ama bunun için sana bir şey lazım. Cesaret. Sadakati bırakacak cesaret. Kendi kimliğini, bir zamanlar her şeyini verdiğin figürden bağımsız olarak yeniden kuracak cesaret. Artık ben kendime bakarım diyebilecek yürek. Ve işte o zaman, sadece o zaman gerçekten onurlandırırsın onu. Sana hayat veren kişiye sunabileceğin en büyük teşekkür o hayatı dolu dolu yaşamaktır. Ama tam da bu noktada, tam bıraktığını sandığın anda başka bir şey belirir. Daha ince, daha sinsi, daha tehlikeli bir kalıp. Duygusal öz terk ediş. Çünkü o anne arketipi hala gölgende yaşıyor. Duygusal ihtiyaçların karşılanmadığında çocuk ne yapar? Uyum sağlar. Susar. Kendi duygusunu bastırır. Acıdığını belli etmez. Ve o hayatta kalma stratejisi yıllar sonra senin karakterin olur. Fark ettin mi kendine nasıl konuşuyorsun? İçten içe kendine nasıl davrandığını, sevdiğin birine asla söylemeyeceğin şeyleri kendine söylediğini. Tesadüf değil bu. İçine yerleşmiş, kötü işlenmiş o arketipin bir sonucu bu. Bir zamanlar dışarıdan gördüğün ihmal ve terk edişi şimdi sen kendi içinde yeniden üretiyorsun. Ve şimdi bu hikayenin en sert düğümüne geldik. Artık seni kimse incitmiyor. Şu an seni inciten sensin. O eski programlamanın adına. Her kendinden vazgeçişin, her acını küçümseyişin, başkalarını üzmemek adına kabul ettiğin her şeyde, sırf sevilmek uğruna katlandığın her kabul edilemez de aynı kalıbı tekrar ediyorsun. Eğer kendimi yok sayarsam belki sevilirim. Bu ne demek biliyor musun? Sen duygusal olarak hayatta kalmak için var olmamayı öğrendin. Bu yavaş bir yıkım. Sessiz, görünmez ama ölümcül. Şimdi sen kendi içinde o otoriter figür oldun. Ağlamana izin vermeyen, hep güçlü olmanı isteyen, herkese yetişip kendini hep sona atan kişi ve en acımasız tarafı şu: ne kadar kendinden vazgeçersen o kadar kurtarıcı bekliyorsun. Ama kimse sana, senin kendine vermediğin şeyi veremez. İşte gerçek devrim burada başlar. Kendine, kimsenin seni sevmediği gibi bakmak, içindeki anne olmak, kendini yeniden eğitmek, sevgiyi öğrenmek, hissetmeye kendine izin vermek, düşünce, yargılamadan yanında durmak, düştüğünde kendine şefkatle sarılmak, mükemmel olmanı değil, sadece insanca bir konforu hak ettiğini hatırlamak. İlk başta bu garip gelir. Çünkü yıllardır içindeki kamçıya, eleştiriye, soğukluğa alışmışsındır. Ama bunların hiçbiri sana ait değil. Bunlar miras alınmış yazılımlar. İşe yaradığı için değil, tanıdık geldiği için öğrendin. Ve şimdi bir döngüyü kırmak istiyorsan, şunu sor kendine:
Benim başıma gelenleri yaşamış bir çocuğa nasıl davranırdım? Bitkin, yorgun, kırılmak üzere olan o çocuğa ne söylerdim? Onu iter miydim? Zayıf mı derdim? Yoksa sessizce sarılır mıydım? Şimdi fark et. O çocuk hala orada. Bugün 30, 40, 50 yaşında olsan da, ne kadar sert görünsen, ne kadar kontrol sende gibi dursan da, o çocuk hala bekliyor. Ama artık kimse gelmeyecek. En azından senin hayal ettiğin gibi bir kurtarıcı gelmeyecek. Çünkü mesele dışarıdan bir kurtarıcı bulmak değil. Bir zamanlar ihtiyaç duyduğun o figüre kendin dönüşmek. Ve bu romantik bir metafor değil. Bu derin psikolojidir. Jung bunu biliyordu. Bilinçli hale getirilmeyen her şey kader olarak karşına çıkar, diyordu. Ve bu burada fazlasıyla geçerli. Eğer kendi kendini terk ettiğini fark etmezsen, bu terk edişi her ilişkine, her işine, her kararına taşırsın. Hayatın kıtlıktan, duygusal açlıktan, kurtarılma arzusundan ibaret olur. Ama işte paradoks burada başlar. Bir başkasının seni kurtarmasına ihtiyaç duymaktan, ancak kendi sığınağın olduğunda kurtulursun. Zordur, çünkü kimse sana bunu öğretmedi. Sana rekabet etmeyi öğrettiler, başarmayı, kendini ispatlamayı, ama iç dünyanı tutmayı, gölgelerini kucaklamayı hiç kimse öğretmedi. Ve burada pek dile getirilmeyen başka bir hakikate geliyoruz. Negatif içsel anne. İçinde taşıdığın ve sana ait olmayan o ses. Yetersizsin, geç kaldın, hak etmiyorsun, daha fazlasını yapmalısın, bu hisleri hissetmemelisin. İşte o ses, sen değilsin. Ama zamanla o sesi vicdanın sandın. Değil. O, içselleştirilmiş bir figür. Bozulmuş bir arketipsel enerji. Kendine olan saygının olduğu yeri işgal eden bir sahte içsel otorite. Ve sen onu sorgulamadıkça kendine düşman gibi yaşarsın. Oysa düşmanın değilsin. Sadece öğrendiğini tekrarlıyorsun. Peki bunu nasıl yıkarsın? Dinleyerek. Çünkü bastırdığın şey sürer gider ama gözlemlediğin şey dönüşür. O ses bir daha yükseldiğinde kaçma, susturma, sahte olumlamalarla üstünü örtme. Ona bak. Sor, sen nereden geliyorsun? Kime aitsin? Bana ait olmayan neyi tekrar ediyorsun? İşte o an, o ipleri görmeye başlarsın, kökeni fark edersin ve o an içeride bir şey uyanır. Bu bir aydınlanma değil, acımasız bir berraklıktır. Birden anlarsın ki, hiç sorgulamadığın bir anlatının içinde yaşamışsın ve onu sorguladığın an gücünü geri alırsın. Gerçek psikolojik uyanış tam da budur. Guru değil, mantra değil, çocukluğunun yankısı olmaktan vazgeçip yetişkin hayatının yazarı olmak. Ama dikkat et, bu sahte bir pozitiflik değil, acıyı görmezden gelmek değil, sorumluluğu almaktır, kendine filtresiz bakmaktır. Boşluklarını başkasından istemeyi bırakıp, o boşlukları küçük bilinçli hareketlerle kendin doldurmaktır. Yol mu istiyorsun? Al sana yol. En çok ihtiyacın olduğu anlarda kendinden vazgeçme. Yorgunsan, kendini zorlamayı bırak ve dinlen. Üzgünsen, yargılama, kendine eşlik et. Korkuyorsan, utanma, dinle kendini. İşte bu yeni dildir. Yeni içsel annelik, yeni duygusal yapı ve yüzyıllardır süregelen kalıpları kıran yapıdır bu. Ve evet, kulağa biraz uçuk geliyor olabilir. Ama unutma, mükemmel yapmana gerek yok. Sadece farklı yapman yeter. Çünkü bu döngüyü sen kırmazsan kimse kıramayacak. Dışarıda aradığın değişim içeridedir. Her içsel harekette, kendine rağmen değil, kendin için evet dediğin her sınırda, titreyen sesinle bile olsa kurduğun her hayırda, o gerçek sevgi eylemidir. Ve inan ya da inanma, bu bir devrimdir. Çünkü kendini yargıla, cezalandır, başkalarıyla kıyasla diye programlandığın bir dünyada, kendine şefkatle yaklaşmak devrimsel bir eylemdir. Aile geçmişinin gözlerinin içine bakıp, bu kalıp bende sona eriyor diyebilmektir. Çünkü sen daha iyi olduğun için değil, daha güçlü olduğun için değil, uyanmayı seçtiğin için yapıyorsun bunu. Ve bir kez uyandığında, hiçbir şey seni yeniden uyutamaz. Ne yargı, ne suçluluk, ne o iç sesi susturan eski kalıplar. Artık onay almak için değil, içinden gelen bir yerden yürümeye başlarsın. Bilinçle, sınırla,
gerçek sevgiyle örülmüş bir yoldan. Ve bu sevgi, ne talep eden ne kendini feda eden bir sevgi. Bu sevgi, seni besleyen, sana saygı duyan, seni gerçekten önemseyen bir sevgi. Hep alman gereken ama verilmeyen o sevgi. Ve şimdi nihayet kendine sunabileceğin sevgi. Ve farkında bile olmasan da, işte bu gerçek mirastır. Geride bırakmaya değer olan tek miras ve eğer buraya kadar geldiysen, içeride bir şey çoktan değişmiştir. Kimsenin bunu sana onaylamasına ihtiyacın yok. Sen hissediyorsun zaten. O hafif titreşim. Tüm hayatın boyunca kaçtığın bir gerçekle yüzleştiğinde ortaya çıkan o tuhaf his, boşlukla gücün karışımı. Yasla yeniden doğuşun iç içe geçtiği o an. Çünkü, evet, bu yolculuğun sonunda seni bekleyen şey ne bir içsel alkış ne de sihirli bir aydınlanma, sessizliktir. Ama bu bambaşka bir sessizliktir. Temiz, sade ve nihayet sana ait bir sessizlik. Çünkü sonunda sana miras kalan gürültüyü susturmaya cesaret ettin. Artık neden kendini tanıyamadığını anlıyorsun. Neden kendinle barışmanın bu kadar zor olduğunu. Çünkü sen, sana ait olmayan seslerle dolu bir içte yaşıyordun. Seninle doğmamış ihtiyaçların yükünü taşıyor, kuşaklardan gelen bir acıya tepki veriyordun. Ama artık bu sona erdi. Artık kalan her şey senin. Alanın senin, kimliğin senin, sesin senin. Ve işin en çarpıcı kısmı şu, yaraların olmayacak değil. Ama ilk defa onlarla bilinçli bir şekilde yaşamaya başlayacaksın ve bu her şeyi değiştirir. Çünkü sorun yaralar değil, sorun onlardan kaçmak, yokmuş gibi davranmak, adlarını anmazsak kaybolurlar sanmak. Ama öyle olmuyor. Onlar ancak baktığında, konuştuğunda, içinden geçtiğinde dönüşür. Ve tam o son geçitte, işte orada şey doğar. Gerçek duygusal olgunluk. Her şeyi kontrol etmeye dayalı ya da soğuklukla karıştırılan bir olgunluk değil bu. İçinde hem kırılmış parçaların hem bilgeleşmiş yanların var olduğunu kabul eden bir olgunluk. Ağlamaya devam eden parçaların da, sabırla tutunan yönlerinin de aynı bedende yaşadığını bilmek, bu ne demek biliyor musun? Artık o eşiği geçtin. Geri dönüşü olmayan noktayı, artık geçmişin simgesel çocuğu değilsin. Bugünün simgesel annesi ya da babasısın. Artık eksikliklerden değil, kendi inşandan yaşıyorsun. Bu, pek az kişinin erişebildiği bir güç. Çünkü büyük cesaret ister. Acımasız bir dürüstlük ister. Mazaretleri, bahaneleri, miras alınmış korkuları bırakma iradesi ister. Kendini dışarıdan değil, içeriden yaşamaya başlamak ister. Artık kadim bir hikayenin yankısından değil, kendi hikayenin içinden yürüyorsun. Ve şimdi bunu bildiğine göre ne yapacaksın? Çünkü burada video bitiyor ama asıl önemli olan şimdi başlıyor. Görünmeyen kısmı, kimsenin göremeyeceği ama senin her gün hissedeceğin, her seçimde, kendine davrandığın her yeni şekilde tekrar yaşayacağın o bölüm. Her döngüyü tekrarlamadığında, her eksiklikten değil, bilinçten seçtiğinde, kimse alkışlamasa da bu, satın alınamaz bir özgürlüktür. O yüzden sana son bir fikir bırakmak istiyorum. Belki şimdiye kadar söylediklerimin hepsini özetleyen bir cümle, ruhuna kazıman için, kendini sevme, iyileşmiş bir acıdan doğduğunda, bir akım olmaktan çıkar ve sessiz bir devrime dönüşür. Ve buraya kadar geldiysen, yoruma bunu yaz. Ben döngünün sonuyum. Çünkü eğer bu satırlara kadar geldiysen, artık eskisi gibi değilsin. Başkalarının bakmaya cesaret edemediği şeylere baktın. Eğer bu seni sarstıysa, düşündürdüyse, uykuda olan bir yanına dokunduysa, abone ol. Benim için değil, kendin için. Çünkü burada ego eğlendirmek için değil, bilinç uyandırmak için bulunuyorsun. Ve bu yolculuk daha yeni başlıyor. Şimdi git ve seni biraz korkutan bir şey yap. Kendinle daha önce hiç konuşmadığın gibi konuş. Sessiz kal. Gerekirse ağla. Ya da sadece 10 saniye boyunca kendine yargısızca bak. Sadece 10 saniye. Bu, başlamak için yeterli. Çünkü sen, kendine nasıl davrandığını değiştirdiğinde, dünya da sana nasıl davrandığını değiştirecek. İnanmıyorsan dene. Ama içinden yap, derinden yap.
Artık kimsenin seni kurtarmasına ihtiyacın olmadığını bildiğin yerden yap. Çünkü nihayet biliyorsun ki o kurtarıcı hep sendeydi. O zamana kadar sen seni kıran şeyi tekrar etmeden yaşamaya başladığında dünya sarsılsın, yakında görüşürüz. Ya da belki sen çoktan kendini yeniden inşa etmeye başlamışsınızdır. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu yararlı bulduysanız bir sevdiğiniz ile paylaşmanızı öneririm. Kanalıma verdiğiniz destekten dolayı minnettarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.